Said Nursi Hazretleri'nin şüphe ve vesvese ile ilgili düşünceleri oldukça derin ve etkileyicidir. Onun öğretileri doğrultusunda bu konuda önemli tavsiyeler bulunmaktadır. Said Nursi Hazretleri, insanın imanını ve manevi huzurunu sarsan şüphe ve vesvese gibi duyguların, kişinin iç dünyasındaki zayıf noktalardan kaynaklandığını öğretir. Bu duygular, kişinin imanını sorgulamasına ve Allah'a olan güvenini kaybetmesine neden olabilir. Ancak Said Nursi Hazretleri, bu zorlukların üstesinden gelmenin yollarını da gösterir. Öncelikle Said Nursi Hazretleri, şüphe ve vesvese ile mücadelede doğru bilgiye ve doğru inanca sarılmanın önemini vurgular. İmanın temel prensiplerini anlamak ve doğru inançlarla donanmak, kişinin bu duygularla başa çıkmasına yardımcı olabilir. İkinci olarak, Said Nursi Hazretleri, şüphe ve vesvesenin kaynağının insanın zihnindeki negatif düşünceler ve şeytanın vesvese verme çabaları olduğunu öğretir. Bu nedenle, bu tür düşüncelerle mücadele etmek için, Allah'a olan güveni artırmak ve doğruyu görmek için ona sığınmak gerekir. Üçüncü olarak, Said Nursi Hazretleri, şüphe ve vesvese anlarında dua etmenin ve Kur'an-ı Kerim'i okumanın önemini vurgular. Allah'a yönelerek ondan yardım istemek, içsel huzurumuzu yeniden kazanmamıza ve şüphe ve vesvese duygularıyla mücadele etmemize yardımcı olabilir. Son olarak, Said Nursi Hazretleri, şüphe ve vesvese ile mücadelede sabrın ve metanetin önemini vurgular. Zor zamanlarda sabırlı olmak, imanımızı güçlendirebilir ve içsel huzurumuzu korumamıza yardımcı olabilir. Said Nursi Hazretlerinin öğretileri ışığında, şüphe ve vesvese gibi manevi zorluklarla başa çıkmanın yollarını anlamak ve uygulamak önemlidir. Doğru bilgiye ve doğru inanca sarılarak, Allah'a sığınarak ve sabırlı olaraktan bu zorlukların üstesinden gelebiliriz. Said Nursi Hazretlerinin şüphe ve vesvese ile ilgili sözlerinin açıklamaları. Şüphe ve vesvese, imanın düşmanıdır. İmana zarar veren her türlü vesvese ve şüpheyi kalbinden çıkar. Bu sözde Said Nursi Hazretleri, şüphe ve vesvesenin imanı zayıflatan ve sarsan duygular olduğunu belirtmektedir. İmanın temelinde yer alan güven ve sağlamlık, şüphe ve vesvese tarafından sarsıldığında kişi içsel huzurunu kaybedebilir. Bu nedenle kişinin kalbini bu tür negatif duygulardan arındırması ve imanını güçlendirmesi önemlidir. İmanın temellerini sarsan vesveselere karşı kalbindeki imanı kuvvetlendirmek için Allah'a sığın. Bu sözde Said Nursi Hazretleri, şüphe ve vesvese gibi olumsuz duygularla başa çıkmanın en etkili yolunun Allah'a sığınmak olduğunu vurgulamaktadır. Allah'a sığınarak kişi içsel huzurunu ve imanını güçlendirebilir ve şüphe ve vesvese gibi duygulardan kurtulabilir. Şeytan, iman sahiplerini vesvese ile sıkıştırmaya çalışır. Buna karşı yapılacak en iyi şey, Allah'a dayanmak ve ona sığınmaktır. Bu sözde Said Nursi Hazretleri, şeytanın iman sahiplerini şüphe ve vesvese ile sınamaya ve onları zayıflatmaya çalıştığını belirtmektedir. Ancak bu tür durumlarla başa çıkmanın en etkili yolu, Allah'a sığınmak ve ona dayanmaktır. Allah'a olan güven ve bağlılık, şeytanın tuzaklarından korunmanın anahtarıdır. Vesvese, şeytanın en etkili silahlarından biridir. Bu silaha karşı koymak için imanı ve Allah'a olan güveni güçlendirmek gerekir. Said Nursi Hazretleri bu sözünde, vesvesenin şeytanın insanları saptırmak için kullandığı en etkili silahlardan biri olduğunu belirtir. Vesvese, kişinin iç dünyasında kuşkular ve tereddütler yaratır. İmanını sarsar ve onu doğru yoldan uzaklaştırmaya çalışır. Bu nedenle kişinin bu tür zorluklarla başa çıkabilmesi için imanını ve Allah'a olan güvenini güçlendirmesi önemlidir. Güçlü bir iman ve Allah'a olan sarsılmaz güven, vesvesenin etkilerini azaltabilir ve kişiyi doğru yolda tutabilir. Kalbin
Kalbinizde vesvese belirirse hemen Allah'a sığının ve ondan yardım isteyin. O, şüpheleri ve vesveseleri gideren en büyük yardımcıdır. Bu sözde Said Nursi Hazretleri, vesvese anlarında kişinin ilk olarak Allah'a sığınması gerektiğini vurgular. Allah'a yönelerek ondan yardım istemek, kişinin içsel huzurunu yeniden kazanmasına ve şüphe ve vesveselerle mücadele etmesine yardımcı olabilir. Allah'a sığınmak, kişiyi kötü düşüncelerden ve negatif duygulardan koruyabilir ve onu doğru yola yönlendirebilir. Şüphe ve vesvese, imanın düşmanlarıdır. Bu düşmanlara karşı mücadele etmek için imanı kuvvetlendirmek ve doğru bilgiye sahip olmak gerekir. Said Nursi Hazretleri'nin bu sözünde şüphe ve vesvesenin imanı zayıflatan ve sarsan düşmanlar olduğunu belirtir. Bu düşmanlarla başa çıkabilmenin yolu, imanı güçlendirmek ve doğru bilgiye sahip olmaktan geçer. Doğru bilgi, kişinin imanını sağlamlaştırabilir ve onu şüphe ve vesveselerin etkilerinden koruyabilir. İmanın kuvvetlendirilmesi ve doğru bilgiye sahip olmak, kişinin bu tür zorluklarla mücadele etmesine yardımcı olabilir. Yine Üstad Said Nursi Hazretleri başka bir sözünde vesvese üzerine ne kadar düşülürse büyür dağ olur, ne kadar ehemmiyet verilmezse küçülür yok olur buyurmaktadır. Bu söz, şüphe ve vesvese ile başa çıkmanın önemli bir ilkesini ifade eder. Vesvese, insanın iç dünyasında kuşkular ve tereddütler yaratarak imanını zayıflatmaya ve huzurunu bozmaya çalışır. Bu sözde ifade edilen ilke, vesvese ile mücadelede atılması gereken adımı özetler. Said Nursi Hazretleri'nin bu sözünde ifade ettiği temel ilke, kişinin vesveseye karşı nasıl bir tavır alması gerektiğidir. Eğer kişi vesvesenin üzerine düşer ve onunla mücadele etmeye çalışırsa, bu durumda vesvese daha da büyüyebilir. Çünkü vesvese, kişinin zihnindeki negatif düşünceleri besleyerek ve onlara odaklanarak güç kazanır. Ancak kişi vesveseye karşı aldığı tavrı değiştirip onunla uğraşmamaya ve üzerine düşmemeye başlarsa, vesvese zamanla zayıflayabilir ve etkisini kaybedebilir. Bu nedenle kişinin vesveseyle mücadelede en etkili yöntemlerden biri, ona karşı kayıtsız kalmak ve dikkatini başka şeylere odaklamaktır. Bu söz, kişinin vesveseye karşı almış olduğu pasif bir tutumu ifade eder. Vesvesenin üzerine düşmek ve onunla mücadele etmeye çalışmak yerine, kişinin dikkatini olumlu ve yapıcı şeylere yönlendirmesi gerektiğini belirtir. Bu şekilde vesvese zamanla kendiliğinden azalabilir ve kişi içsel huzurunu yeniden kazanabilir. Bugün şüphe, vesvese ve manevi zorluklarla başa çıkma konusunu ele aldık ve Said Nursi Hazretleri'nin öğretileri doğrultusunda önemli tavsiyeler paylaştık. Üstadın bize öğrettiği gibi, şüphe ve vesvese gibi duygularla mücadele etmenin yolu, imanımızı güçlendirmek, Allah'a sığınmak, doğru bilgiye sahip olmak ve sabırlı olmaktır. Üstadın sözleri bize, şüphe ve vesveseyle mücadelede atılması gereken adımları özetlerken, imanımızı güçlendirmenin, doğru bilgiye sarılmanın ve Allah'a sığınmanın önemini vurgular. Vesvesenin üzerine düşmemek ve dikkatimizi olumlu ve yapıcı şeylere odaklamak, içsel huzurumuzu yeniden kazanmamıza ve şüphe ve vesvese duygularıyla başa çıkmamıza yardımcı olabilir. Bugün burada öğrendiklerimiz, manevi zorluklarla başa çıkma konusunda bize rehberlik eden değerli birer pusula gibidir. Şüphe ve vesvese gibi duygularla karşılaştığımızda, bu öğretileri hatırlayarak Allah'a sığınmalı, imanımızı güçlendirmeli ve sabırla hareket etmeliyiz. Sonuç olarak, şüphe ve vesvese gibi manevi zorluklarla karşılaştığımızda, içsel huzurumuzu koruyabilmek ve doğru yolu bulabilmek için Allah'a sığınmalı, doğru bilgiye sarılmalı ve manevi rehberlik almalıyız. Bu sayede içsel huzurumuzu koruyabilir ve Rabbimize olan bağlılığımızı güçlendirebiliriz. Şüphe ve vesvese gibi manevi zorluklarla karşı karşıya kaldığımızda bize yardım et.
İçimizi kuşatan karanlık bulutları dağıt ve kalbimizi nurunla aydınlat. Şeytanın aldatıcı oyunlarından koru bizi ve bizi doğru yola ilet. Ya Rabbi, içimizdeki huzursuzluk ve endişeleri gider. Kalplerimizi senin sevginle doldur ve imanımızı kuvvetlendir. Şüphe ve vesvese anlarında bize sabır ver, imanımızı güçlendir ve doğru yolu görebilmemiz için nuruyla rehberlik et. Bizlere şüphe ve vesvese gibi duygularla başa çıkma kudreti ver. İçimizdeki huzuru yeniden kazanmamıza vesile ol, Rabbimiz. Şüphe ve vesvese gibi manevi zorluklarla mücadele ederken bize güç ver. Ey merhamet ve şefkat sahibi Allah'ımız, dualarımızı kabul buyur ve bize içsel huzur ver. Bize doğru yolu göster, Rabbimiz. Şüphe ve vesvese gibi manevi zorluklarla başa çıkabilmemiz için bize yardım et. Dualarımızı kabul et, ya Rabbi. Selam ve dua ile